Selamlar. Bugün graf konusunda topological sort konusuna bakacağız. Bu videoda DFS ile çözüm yapacağım. Ama bunun BFS ile de çözümü var. Onu sonraki videolarda yaparız. Bu topological sort ne demek? Burada açıklamışız. Okuyalım. Linear ordering of vertices such that if there is an edge between U and V, U appears before V in their ordering. Yani burada dediği ben öyle iki U ve V öyle iki edge bulacağım ki orderingleri yani sıralamaları her durumda bu şekilde olacak. Yani V'den önce U gelemeyecek. Mesela burada bize bir graf verilmiş. Bu graf içerisinde ben edge'leri şöyle U ve V şeklinde represent edersem 5 sıfıra gidiyor. Burada mesela şu edge temsil edilmiş. 4 sıfıra gidiyor. Şu şekilde. Sonra 5 2'ye gidiyor. 2 3'e gidiyor. 3 1'e gidiyor. 4 1'e gidiyor. Buradaki edge'lerin hepsini yazdım. Toplam 6 tane var. Sonra bir tane burada bir ordering verilmiş. Bu topological ordering mi? Ona bir bakalım mesela. Burada diyor ki bana 5'ten önce 0 gelmeli. Bakıyorum. Gerçekten 5'ten önce 0 gelmiş. Ya da mesela 4'ten önce 0'dan önce 4 gelmiş. Bakıyorum. 0'dan önce 4 gelmiş. Burada da 0'dan önce 5 gelmiş. Az önce 5'ten önce 0 dedim ben herhalde. 0'dan önce 5 gelmiş. Burada da mesela 2'den önce 5 gelmeli diyor. 2'den önce 5 gelmiş. 3'ten önce 2 gelmeli diyor. 3'ten önce 2 gelmiş. 1'den önce 3. Bakıyorum 1 burada. 1'den önce gerçekten 3 gelmiş. 1'den önce 4 gelmeli diyor. 1'den önce 4 var. Herhangi bir yerde olabilir. Sadece order olarak 4 1'den önce bulunmalı. Burada bakıyorum. Mesela 4 0 diyor. Order sağlanmış. 4 0. 5'e 2. 5'e 2. 2'ye 3. 2'ye 3. 3'e 1. 3'e 1. Burada en son 4'e 1 olması lazımmış. 4'e 1. Yani sağa doğru sürekli bir ordering yapmamız gerekiyor. Buna aslında ikisi de topological sorted diyebiliriz bu ikisi içinde. Şöyle yanlarına tek koyalım. Şimdi topological sort önemli bir konu. Bir sürü de application'ı var. Mesela bir cycle bulma algoritması aslında. Bir graf içerisinde, tabi bu undirected graf olamaz. Sadece directed graflarda geçerli bu topological sort olayı. Directed graph. Directed graph'larda cycle bulmamızı sağlıyor. Ya da bir operating system'da deadlock detection'ı bulmamızı sağlayabilir. Dependency resolution. Burada dediği benim daha önceden çözdüğüm course schedule problemi. Onu da kartlar kısmına koyabilirim. Burada da hangi kurs birbirine bağlı onu ayırt etmemizi sağlayan bir soru. Güzel bir soru. Sentence ordering ve burada da context free grammar'larda kullanılabilir bu. Topological sort. Bir sürü de application'ı var. O yüzden aslında önemli bir konu. Şimdi biz bu konuyu anladık ama bu konuyla alakalı bir soru çözeceğiz. Burada ben Geek for Geeks'ten bir tane soru buldum. Topological Sort isminde. Bize bu şekilde bir graf veriliyor. Yine directed bir graf. Ve bu grafın topological ordering'ini bulmamızı istiyor. Mesela burada topological order for the graph is 3 2 1 0 demiş. Bizden bunu bulmamızı bekliyor. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Tekrar buraya gelelim. Mesela oradaki example'ı kopyalayalım. Şöyle yapıştıralım. Şimdi buradaki edge'leri bir yazalım. Ne var? 1 0'a gidiyor. Tabi burada bir de bize adjacency matrix verilmiş. Pardon, adjacency list verilmiş. Yani biz bunu adjacency list şeklinde yazacak olursak mesela 0. nodun elemanları yani neighbor'ları ne? Hiçbir şey yok. Çıkan bir ok yok yani. Hepsi in order.
O yüzden 0. elemanı böyle bıraktım. 1. elemanda ne var? 0'a gidiyor 1. İkinci indeks 0'a gidiyor yine. 3. indeks yine 0'a gidiyor. Yani bu şekilde ben grafımı represent edebilirim. Adjacency list kullanarak. Şu adjacency yazalım. Şimdi burada herhangi bir noddan başlayabilirim. Bu connected bir graf. Connected olmayabilir. O yüzden tüm vertex'ler arasında benim gezmem lazım. Ama diyelim ki ben 0. indeksten başladım. DFS yapacağım. Şimdi bunun gidebileceği herhangi bir yer var mı? Bunun gidebileceği herhangi bir komşu yok. O zaman ben bunun üzerinde DFS yapamam. Ve benim bir tane siteye ihtiyacım var. Elimde bir tane stack var. Şimdi bunda DFS yapamadığım noktada artık hangi indeksteyim? 0. indeksteyim. O zaman 0'a attım. Artık bununla işim bitti. Sonra 1'e geçiyorum. 1'in üzerinde DFS yapacağım. Mesela ne yaptım? 0'a gidebiliyormuşum. Tabii her zaman graf problemlerinde ne yapıyorduk? Bir tane visited setimize ihtiyaç var. Visited içerisinde ben 0'ı gezdim. Şimdi 1'i geziyorum. 1'i gezdikten sonra baktım. 0. 0'a geldim. 0'a gidebileceğim herhangi bir yer yok 0'dan itibaren. Ama 0'ı zaten siteye atmıştım. Yani visited içerisinde olduğu için. Yukarı çıkıyorum. Sonra birden başka neighbor var mı bunun? Yok. O zaman bununla da artık bitmiştir işim. Ne yaptım? Siteye geri attım. Neden stack kullanıyorum onu birazdan göreceğiz. Şimdi visited'i şu şekilde yazabiliriz. Bunlar artık visit edildi. Şimdi 2'ye bakıyorum. 2 üzerinde DFS yapacağım. Neighbor'ları var mı? Var. Gittim. 0. 0 visited mı? Evet visited. O zaman siteye atmıyorum. Yukarı çıktım. 2'den başka herhangi bir neighbor'a gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. O zaman gittim. Siteye attım. Ve buradaki elemanı da yazdım. Şimdi 3'e geldim. F3. 3'ten nereye gidebiliyorum? 0'a gidebiliyorum. 0'a gittim. 0 visit edilmiş. O zaman siteye atmıyorum. Yukarı çıktım. 3'ten gidebileceğim herhangi bir yer var mı mesela? Yok. O zaman benim DFS işlemim bitmiştir. Bunu da atıyorum. Şimdi buradan ben sitenin üzerinde, site biliyorsunuz last in first out bir veri yapısı. Yani ilk attığımı son çekeceğim. Ya da son attığımı ilk çekeceğim, fark etmez. Burada diyelim ki pop ediyorum mesela stack'ten. Pop ettiğimde ne yapıyorum? 3'ü elde etmiş oluyorum. Sonra 2'yi elde etmiş oluyorum. Sonra 1'i elde etmiş oluyorum. Sonra 0'ı. Şimdi 3, 2, 1, 0 bizde burada örnek olarak verilmiş. 3, 2, 1, 0 aslında topological sort. Aslında siteyi bu yüzden kullanıyorum. Yani topological ordering'i elde edebilmek için. Aslında başka bir şey yapmıyorum. Şimdi biz bunu implement edeceğiz. İlk önce bir DFS fonksiyonu yazacağız. Ve bu fonksiyon visited ve stack değerleri alacak. Adjacency listi alacak. Bir tane source değişkeni alacak. Bu mesela vertex olsun. Bir tane visited alacak dedik. Bir tane de ne alacak? Stack alacak. Ve bizden burada beklediği bu stack'in içindeki elemanları bir tane integer array'e atmamızı bekliyor. Şimdi biz buraya ben yazdım bu arada. Böyle run diyelim. Şurada mesela şöyle bir eleman var. Şöyle bakabiliriz. Mesela şuradaki adjacency list ilk baştaki elemanda hiçbir eleman yok. Sonra 0 0 0. Bakıyorum burada hiç eleman yok. 0 0 0. Bunu aslında represent etmiş oldum. Şimdi ben yazacağım kod da aslında
şu çıktıyı elde etmem lazım artık. Şimdi bunu nasıl elde edeceğiz? Hemen kodlamaya geçelim. Ne dedik? Benim bir tane stack veri yapısına ihtiyacım var. Ne dedik? Her graf sorusunda kullandığımız bir tane visited set'e ihtiyacımız var. Ve ne dedim? Ben bütün vertex'ler arasında gezeceğim. İlk önce sıfırdan başlayacak. V küçüktür büyük V'ye kadar dedim. Vertex sayısı graf içerisindeki. Ve DFS yapacağım. DFS algoritmamın içerisinde stack dolacak. O zaman ne yapıyorum? HCSS listi alıyorum. V'yi alıyorum. Stack alıyorum ve visited set'i alıyorum. Ve benden bu stack'in içindeki elemanları bir tane result değişkeninin içerisine atmamı istiyor. O da integer array'miş. Buradan bana stack.size dönecek. Sonra ben şunu yapıyorum. Hatta şunu şu şekilde yapsak daha iyi olabilir. Size dedim. Stack.size dedim. Hatta şunu şuraya alabilirim. Şöyle size dedim. Sonra indeksleri dönüyorum. Şunu demem lazım. res eşittir stack.pop. Bunu dedikten sonra artık ben result değişkenimi döndürebilirim. Aslında kodum bitti. Ama şuradaki DFS'i doldurması kaldı. O da basit. Ne yapıyoruz? Public static void dedim. DFS algoritmamı yazdım. Bu bir tane adjacency list alacak. Array list integer. Bir tane source alacak yani v. Bir tane stack aldı. Bir tane de visited set aldı. Şimdi ne dedim? Eğer benim visited array'imde v varsa, yani daha önceden gezdiysem o zaman return dedim. Bu kadar basit. Sonra DFS algoritmamı işleyeceğim. Tabi visit etmediysem eğer visited array'ime eklemem lazım. Artık visit ettim. Visit ettikten sonra ne yapıyorum? Klasik neighbor'ları geziyorum. Adjacency list .get ve yani o an bulunduğum vertex'in neighbor'larını geziyorum. Ve DFS algoritmamı işliyorum aslında. Adjacency list aldı. Vertex yerine artık neighbor dedi. Stack dedi ve visited dedi. Ve bundan sonra ben ne yapıyorum? Stack.add vertex diyorum. Şimdi bunu neden yaptım? Çünkü artık DFS algoritmam işlenmiyor. Artık DFS'i bitirdim. Bitirdikten sonra siteye attım. Aslında burada da aynısını yaptım. Gidemediğim noktada yukarı gittim. Sonra buradan da gidemediğim noktada artık bunu ekleyebilirim. Yani current vertex'i ekleyebilirim. Burada da aslında onu yaptım. Aslında şu an kodumuz bitmiş oldu. Bir deneyelim. O 3-2-1-0'ı alacak mıyız? Evet, bakıyoruz. 3-2-1-0 burada geldi. Evet, güzel gözüküyor. Şu an kodu deneyebiliriz. Şöyle kopyalayalım. Buraya yapıştırdım. Compile and run diyelim. Evet, kabul etti. Submit diyoruz. Evet. Bütün test case'leri geçmiş oldu. Aslında kolay bir soru. Yani DFS yöntemini kullanarak kolay bir şekilde çözmüş olduk. Konsept olarak bu şekilde. Biz bu olayı anladıktan sonra, neden stack kullanmamız gerektiğini anladıktan sonra aslında topological ordering'i bulması çok kolaylaşıyor.
Evet, bu videoluk da bu kadar olsun o zaman. Bir sonraki graf videosunda görüşmek üzere.